Merhaba, bugün sizlerle D-Lab manyetik karıştırıcılı su banyosunu inceleyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz cihaz aslında birçok laboratuvar ortamında hem sıvıları ısıtmak hem de homojen şekilde karıştırmak amacıyla kullanılan oldukça pratik bir ekipman. Videomuzda bu ürünün bileşenlerini, üstün özelliklerini ve doğru kullanım için ipuçlarını ele alacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu videomuzda incelemeleri yaparken markadan bağımsız olarak bir su banyosu seçiminde ve sonrasında kullanırken size rehberlik niteliğinde yol gösterecek önemli detaylara değineceğim. Eğer bir su banyosu satın alma aşamasındaysanız veya halihazırda kullanıyorsanız bu videomuzun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Su banyosu neredeyse birçok laboratuvarın en vazgeçilmez cihazlarından birisi. Birçok amaç için kullanıyoruz. Reaksiyon gerçekleştirme, evaporasyon, çözelti hazırlama, ekstraksiyon ve benzeri birçok işlemde önemli bir yere sahip. Peki bir su banyosunda ne gibi özellikler aramalıyız? Ayrıca kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruları video sponsorumuz D-Lab firmasının piyasaya yeni sürmüş olduğu manyetik karıştırıcı özelliğine sahip şu an yanımda görmüş olduğunuz bu su banyosu üzerinden cevaplamak istiyorum. D-Lab manyetik karıştırıcılı su banyosu ısıtmalı bir su haznesi ve manyetik karıştırma özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihazın en önemli bileşenlerini de şöyle sıralayabiliriz. İlk dikkatimizi çeken cihazın bir LCD ekrana sahip olması. Bu ekranda ısıtma, karıştırma, zaman ayarı, parametre kilitleme gibi birçok ihtiyacımız olan özelliği hızlı ve pratik bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca işlemlerle ilgili tüm bilgileri bu ekran bize anlık olarak sunuyor. Sıcak ile soğuk arasındaki ani değişimlere dayanabilen yüksek dayanımlı borosilikat bir cam aslara sahip. Bu cam astarın şöyle güzel bir avantajı var. Mesela bir reaksiyon gerçekleştiriyorsanız reaksiyon ürününüzdeki değişimleri kolaylıkla izleyebilirsiniz. Gün içerisinde sıklıkla reaksiyon işlemleri için su banyosu kullananlar bunun ne kadar büyük bir kolaylık sunduğunu çok iyi anlayacaktır. Paslanmaz çelik bir tabana sahip, hem kolay temizlenebilir hem de paslanmaz dayanıklı yapısı ile uzun yıllar güvenle kullanım sunan bir tabandan bahsediyorum. Sıcak camla doğrudan teması ve yanıkları önlemek için yüksek sıcaklığa dayanıklı koruyucu bir dış yüzeye sahip. Bu ise olası bir dalgınlık durumunda dış yüzeye dokunduğunuzda sizi yanma tehlikesine karşı koruyor. Böylece iş güvenliğini arttırmış oluyorsunuz. Gövdenin altında kalan ışıklı uyarı sistemi de dikkat çekiyor ve bu D-Lab'ın patentlediği bir özellik. Ayarlanan sıcaklığa gelene kadar ışık yeşil yanıp sönüyor. Ayarlanan sıcaklığa ulaştığında sabit yeşil ışık yanıyor ve herhangi bir uyarı veya hata durumunda bu ışık kırmızıya dönüyor. Aslında çalışanları uyarmak için oldukça faydalı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Manyetik karıştırıcı özelliği de bence bir diğer güzel özellik. Su banyosu kullananlar bilir, çoğu proseste eş zamanlı olarak bir karıştırma ihtiyacımız olur. Karıştırma ihtiyacı genellikle eşit ısı dağılımı veya reaksiyonu homojen gerçekleştirmek için ihtiyaç duyarız. Bu doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar için oldukça önemlidir. İşte D-Lab'ın sunduğu bu özellik bu nedenle çok önemli. Hem çelik hazne üzerine konulan bu yuvarlak aparat hem de reaksiyon ve karıştırma kabının içine atılan bu manyetik balık sayesinde hem çözeltimiz hem de su banyosunun içindeki su eş zamanlı olarak karışarak homojen bir ısı dağılımı sağlamış oluyor. Bu da bence çok akıllıca düşünülmüş güzel bir özellik. Sadece çözeltiyi karıştırmakla kalmıyor. Eş zamanlı olarak su banyosunun içindeki suyu da karıştırıyor. Cihazla beraber gelen bu sıcaklık probu da aslında daha hassas sıcaklık ölçümleri için hassas işlemlerin daha güvenilir ve doğru yapılmasını sağlıyor. Bence bu da gerçekten ihtiyaca yönelik düşünülmüş güzel bir ekleme olmuş. Birçok firma bu probu ve probu koyduğumuz bu standı dahi ekstra olarak satıyor. Gayet yerinde hareket bence. Yine cihaz ile beraber gelen çeşitli ölçülerde kullanılabilen bu üst kapakları ile de farklı balon boyları ile güvenli bir çalışma imkanı sunuyor. Bunu kullanmak uzun ısıtma proseslerinizde suyun buharlaşma ile ortamdan uzaklaşmasını ve azalmasını yavaşlatıyor ve bu nedenle de oldukça önemli aslında. Yanlışlıkla parametrelere yapılacak değişikliklere karşı da bir koruma sağlayan emniyet kilidine sahip. Sesli ve ışıklı uyarı sistemleriyle de daha güvenilir analizler için çeşitli imkanlar sunuyor. Zaman 1 dakikadan 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabiliyor. Bu ayarlanabilir zaman fonksiyonu ise sizin uzun prosesleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Geri sayım sona erdiğinde ise karıştırmayı durdurmuyor. Bunun aslında şöyle bir nedeni var. Isıyla beraber eğer karıştırmayı durdursa yüksek ısılarda belki reaksiyonunuz homojen olmayan bir ısı dağılımından dolayı olumsuz etkilenecek. Bunun önüne geçmek ve reaksiyonunuzun sağlığını korumak için sıcaklık belirli bir dereceye düşene kadar karıştırmayı durdurmuyor. Bu da bence gerçekten ince düşünülmüş güzel bir özellik. Çeşitli güvenlik önlemleri de ihmal
iptal edilmemiş cihazda örneğin haznede su yokken kuru yanma koruması, aşırı akım koruması, topraklama hatası koruması ve aşırı sıcaklık koruması gibi özellikleriyle de çalışanlara ekstra güvenlik sunuyor. Ayrıca işiniz bittiğinde yüksek sıcaklıkta cihazı kapatsanız dahi ekran açık kalarak yüksek sıcaklık uyarısı vermeye devam ediyor. Plaka sıcaklığı 50 derecenin üzerine çıktığında ısıtma ve güç kapatılsa dahi yüksek sıcaklığın hatırlatıcısı olarak ekranda hat yazısını görüyorsunuz ve bu yanıp sönmeye devam ediyor. DC fırçasız bir motora sahip ve bu özelliğiyle kıvılcım çıkarmıyor, uzun ömürlü, düşük gürültü, bakım gerektirmeyen stabil bir çalışma sunuyor. Cihazın 3 ve 5 litre seçenekleri mevcut. 100 RPM ile 1500 RPM aralığında manyetik karıştırma hızı sunuyor. Bu cihazı ayrıca yağ banyosu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu da sizin kullanım opsiyonlarınızı genişleten güzel bir özellik. Cihazı oda sıcaklığı artı 220 dereceye kadar güvenle kullanabiliyorsunuz. Su haznesi sabit olduğu için çıkartılamıyor. Ancak çok hafif ve kompakt bir cihaz olduğu için su boşaltma işlemleri cihaz ile birlikte çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Biz yaklaşık 2 aydır kullanıyoruz. Su boşaltma ve doldurma işlemlerinde neredeyse hiç problem yaşamadık. Çünkü oldukça hafif bir cihaz. Çok kompakt şekilde tasarlanmış. Bu nedenle haznenin çıkartılmasına hiçbir zaman ihtiyaç duymadık. Özetleyecek olursak D-Lab su banyosu bizce benzerlerine göre şu özellikleriyle öne çıkıyor. 0,1 derece hassasiyetle ayarlanabilen bir sıcaklık kontrolcüsüne sahip. Manyetik karıştırma özelliği zaten buna ayrıca bir artı katıyor. Olası hataları hızlı şekilde uyarmak için bir renkli uyarı sistemi yer alıyor alt kısmında. Bu da bence benzerlerinden öne çıkan önemli bir özelliği. Çalışanları korumaya yönelik ekstra güvenlik önlemleri eklenmiş durumda cihaza. Bu da iş güvenliğini arttırıyor. Manyet ve sıcaklık probuna kadar tüm detaylarıyla düşünülmüş bir kutuyla size geliyor. Yani dolu dolu bir paketle cihazı alıyorsunuz. Sonrasından ekstra bir şey satın almanıza gerek yok. Hafif yapısıyla taşıma ve boşaltma işlemlerinde size kolaylık sunuyor ve dış gövde sağlamlığı ile de kullanıcı dostu bir yapıya sahip diyebiliriz. Bizim dikkatimizi çeken bu özellikleri sayabiliriz. Tabii su banyosu seçerken bu özelliklerin tümüne dikkat etmeniz gerekiyor. Son kullanıcı için önemli detaylar. Bunlara dikkat ederek sağlıklı bir su banyosu seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Laboratuvarda manyetik karıştırıcılı bir su banyosu kullanırken de şu adımlara dikkat etmeniz gerekir. Cihazı düz ve stabil bir zemine yerleştirin. Su haznesine distile su ekleyin ve taşma seviyesini aşmadığından emin olun. Dijital panel üzerinden sıcaklığı, karıştırma hızını ve zaman ayarını belirleyin. Numuneyi uygun şekilde yerleştirin. Manyetik balığı numune kabının içerisine atın. Cihazı çalıştırın. İşlem tamamlandığında cihazı kapatın ve suyun soğumasını bekleyerek eğer uzun süre kullanılmayacaksa suyu boşaltın. Su haznesinde suyun uzun süre kalması mikrobiyal üremeye yol açabilir. Suyu boşaltmak bunu önlemek için pratik bir yol. Veya başka bir alternatif eğer su boşaltmak istemiyorsanız mikrobiyal üremeyi önleyici tabletler kullanabilirsiniz. Bunları suya atarak mikrobiyal üremeyi önleyebilirsiniz. Kullanımda dikkat edilmesi gereken konular nelerdir pekala? Su banyosu gibi sistemlerin kullanımı her ne kadar basit görünse de aslında büyük riskler taşır. Bunun yanı sıra ek olarak bu su banyosu bir de manyetik karıştırıcı özelliği içeriyor. Manyetik karıştırıcı sistemleri de kendi içinde bazı güvenlik önlemleri gerektirir. Bu nedenle bu tür sistemleri kullanırken dikkatli ve bilinçli olunması gerekir. Manyetik karıştırıcılı su banyosunu kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da şöyle sıralayabiliriz. Su seviyesini kontrol edin. Aşırı su doldurmamaya ve suyun cihaz bileşenlerine temas etmemesine dikkat edin, özen gösterin. Cihazı su yokken hiçbir zaman çalıştırmayın. Sıcaklığı aktif etmeyin. Bu cihazın alt tabakasının aşırı ısınmasına ve yanmasına sebep olacaktır. Manyetik balığı yerleştirdiğinizden yani çözeltinin içerisine attığınızdan emin olun. Karıştırma işleminin verimli olması için manyetik balığı doğru şekilde yerleştirin. Bu da çok önemli. Aşırı ısınmaya karşı önlem alın. Cihazı uzun süre çalıştırırken sıcaklığı düzenli olarak kontrol edin. Özellikle ekranından ve renk uyarılarından bunu kontrol edebilirsiniz. Temizlik ve bakım işlemlerine dikkat edin. Cihazı olabildiği kadar kullandıktan sonra suyunu dökün ve kurulayın ve temiz olduğundan emin olun. D-Lab manyetik karıştırıcılı su banyosu laboratuvar çalışmalarında büyük kolaylık sağlayan pratik bir cihaz olarak öne çıkıyor. Bu videoda cihazın bileşenlerini, üstün özelliklerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları ele aldık. Aynı zamanda markadan bağımsız bir su banyosu kullanırken dikkat etmeniz gereken noktalara değindik. Peki sizce su banyosu kullanırken başka nelere dikkat etmeliyiz? Yorumlarda katkınızı bekliyorum. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere.